Göz kapağı düşüklüğü aslında iki ana başlıkta incelenebilir. Birincisi gerçekten göz kapağı düşüklüğü, yani göz kapağı pitozu dediğimiz göz kapağının göz bebeğini örttüğü, görme alanını kapattığı düşüklükler. Bunlar da kalıtsal olarak veya yaşla beraber oluşabilir. Kalıtsal olarak olanlar genellikle bebeklik, çocukluk döneminde rastladığımız göz kapağının sürekli asimetrik olarak çoğunlukla tek taraflı olarak düşük olduğu durumlar. Kalıtsal olanların tedavisi bu yüzden kapağı kaldırmaya yönelik fonksiyonel kas transferleri gibi daha komplike ameliyatları içeren tedavi grubudur. Yaşlılıkla beraber olanlar da genellikle göz kapağını kaldıran göz kasının sarkmasına, gevşemesine veya kapaktan ayrılmasına bağlı oluşur. Bunlar da çoğunlukla kapağı kaldıran kasın tekrardan göz kapağıyla ilişkisinin sağlanması veya kısaltılması ile tedavi edilirler. Bunun dışında bizim daha çok karşımıza çıkan hasta grubu yalancı düşüklükler, yalancı pitozlar. Yani aslında göz kapağının düşmediği, gözün derisinin sarktığı, göz kapağının fonksiyonlarının devam ettiği, göz kapağını kaldıran kasın çalıştığı bozukluklar. Bunlarda da bozukluğun derecesine göre ve içerdiği komponente göre bir tedavi planlıyoruz. Eğer göz kapağı düşüklüğü sadece deri içeriyorsa, deri fazlasının çıkarılması, beraberinde eğer kas sarkıklığı da varsa beraberinde kas sarkıklığının çıkarılması şeklinde bir tedavi planlıyoruz. Eğer hastada ciddi anlamda bir düşüklük varsa, yalancı bir düşüklük varsa burada yaptığımız estetik aslında aynı zamanda fonksiyonel bir ameliyat olmuş oluyor. Şöyle ki hastanın göz kapak derisi artık kirpiğin üzerine düşerse zamanla birlikte bu durumda hasta gün içerisinde çok yorgun hisseder. Kitap okurken veya çalışırken sürekli gözünü açma hissi olur ve bu yüzden de devamlı kaşlarını kaldırmak zorunda kalır. Bu da sürekli kaşlarına çatmasına bağlı olarak kronik baş ağrılarına sebep olabilir. Yani bu anlamda biz göz kapağı estetiği yaptığımızda aslında özellikle bu hasta grubunda fonksiyonel anlamda da bir fayda sağlamış oluruz. Bizim düşüklükten kastettiğimiz aslında üst göz kapağı. Çünkü alt göz kapağında bir düşme olmuyor. Yani görme alanını kapatacak bir düşme görmüyoruz veya görme alanını engellemiyor. Alt kapaktaki problemler daha çok estetik problemler. Çoğunluğu da yaşla beraber oluşan problemler. Yine burada da kalıtsal olarak, ailesel olarak alt kapakta sarkıklık olmaksızın torbalanma olabilir ve bazı hastalıklarda tiroid hastalıkları gibi veya böbrek rahatsızlıkları gibi alt kapakta yine şişmeler, torbalanmalar olabilir. Burada tedavi yaparken alt kapak ameliyatıyla üst kapak ameliyatını eğer ihtiyaç varsa çoğunlukla kombine ediyoruz, beraber yapıyoruz. Burada düşüklüğün derecesine veya torbalanmanın derecesine göre alt kapak ameliyatı göz kapağının içinden veya dışından yapılabilir. Eğer deri fazlası yoksa, hastada deri sarkması yoksa, derisini hastanın tutup bıraktığımızda rahatlıkla geri gidiyorsa bu durumda deri çıkarmamıza gerek kalmaz. Kapağın içinden herhangi bir görünür kesi olmadan hastayı rahatlıkla ameliyat edip fazla göz torbalarına kurtarabiliriz. Deri fazlalığı varsa da çoğunlukla tam kirpiğinin dibinden bir kesi yapıyoruz. Bu kesi de çoğunlukla işsiz iyileşiyor. Bu kesiden yaklaşımla hem fazla yağ dokusu çıkarılabilir hem de fazla derisi yine alınabilir hastanın. Bununla beraber eğer kapak köşesinde yani alt üst kapağın birleşim noktasında kantus dediğimiz bölgede bir sarkma varsa bu sarkmada aynı ameliyat esnasında kantus asılarak tedavi edilebilir. Popüler olarak fox eyes, badem göz, kedi göz gibi isimlerle aslında anılıyor bu ameliyat ama bu ameliyat aynı zamanda kapak kenar düşüklüğü olan insanlar için de fonksiyonel bir ameliyat olarak tedavi seçenekleri arasında yer alabiliyor. Şimdi göz kapağı ameliyatı ihtiyacı olan yani sarkıklığı olan her hastaya aslında teorik olarak yapılabilir. Tabi bazı durumlar tiroid hastalıkları gibi veya glokom gibi göz içi basıncın arttığı durumlarda genellikle bunların tedavisinden sonra yapmayı uygun buluyoruz. Özellikle tiroid hastalıklarında alt kapaktaki torbalanmanın sebebi tiroid bozukluğu olabilir. Tiroid bozukluğu tedavi edildiğinde de hasta bundan fayda görebilir. Belki ameliyat gerektirmeyebilir. Veya tiroidin aşırı çalıştığı durumlarda göz küresi dışarı doğru çıkabiliyor. Graves hastalığı gibi durumlarda. Veya bu durumlarda da yine kapak aslında olması gerektiğinden daha bombe görünebilir. Bu da yanıltıcı olabilir ameliyat yapan kişi için. Yani metabolik bir hastalığı varsa hastanın, metabolik hastalığı tedavi edildikten sonra özellikle göz etrafında bozukluk yapan bir metabolik hastalığı varsa metabolik hastalığı tedavi edildikten sonra tekrar değerlendirilir ve hala ihtiyacı varsa kapak ameliyatı yapılabilir. Hipertansiyon veya şeker hastalığı, astım, bronşit bu tarz daha çok bütün vücudu ilgilendiren hastalıklardaysa kontrol altında olduğu sürece rahatlıkla bu tarz bir ameliyat yapılabilir.
Yüz estetiği genel anlamda sonbaharla başlayıp ilkbahar başına kadar rahatlıkla yapılabilir. Yaz döneminde göz kapağı dahil yüz estetiği yapmamamızın sebebi aslında güneşe maruziyetin olmasını istemememiz. Çünkü güneş maruziyeti durumunda yaraların daha kötü izlerle iyileştiğini biliyoruz. Bu anlamda eğer hasta yaz döneminde bu ameliyat olacaksa güneşten maksimum şekilde korunması gerekiyor. Yani güneş gözlüğü kullanabilir. Dışarı çıkarken muhakkak güneş kremi sürmesini istiyoruz. Her 4 saatte bir de yenilemesini istiyoruz ama olabildiğince güneşten uzak durmasını istiyoruz. Mümkün olduğunca da bu ameliyatı güneşin olmadığı dönemlerde kış dönemi olmasını tavsiye ediyoruz. Üst göz kapağı estetiği için bize başvuran hastada muayene sonucu eğer yalancı bir düşüklük saptamışsak bu durumda üst göz kapağı estetiği yapmayı planlıyoruz. Burada ameliyat öncesi hastadan istediğimiz şey ek bir hastalığı varsa bunların stabil olması, tedavi altında olması. Yani mesela yüksek tansiyonu varsa tansiyonun regüle olması, normal seyrinde olması veya buna göre ilaç tedavisinin planlanması öncelikle. Şeker hastalığı varsa yine şekerin kontrol altında olması gibi. Bunun dışında kan sulandırıcı kullanıyor olabilir yaşı itibariyle, hastalıkları itibariyle. Kan sulandırıcının da yine kardiyoloji uzmanı kontrolünde veya dahiliye uzmanının kontrolünde kesmesini istiyoruz. Bazı kan sulandırıcılar 5 gün önce, bazıları 1 hafta önce kesilmesi gerekiyor. Buna uygun olarak ilaç tedavisi de düzenlenmesini istiyoruz hastanın. Bununla beraber üst göz kapağı estetiği için hasta uygun hale geldikten sonra ameliyatı nasıl yapacağımıza karar veriyoruz. Bu ameliyat genellikle lokal anestezi altında yapılabiliyor. Ama hastanın bir endişesi varsa veya cerrahiden korkuyorsa, lokal anesteziye çok böyle uyumlu değilse bu durumda sedasyonla beraber yani hafif bir anesteziyle beraber hasta tamamen uyutulmadan sadece bir sarhoşluk verilerek beraberinde yine lokal anesteziyle ameliyat yapılabilir. Alt üst göz kapak ameliyatı beraber yapılacaksa hastaya çoğunlukla genel anestezi tercih ediyoruz. Yine hasta uyumluysa veya talebi varsa lokal anestezi veya sedasyon ve lokal anesteziyle beraber de bu ameliyat aynı koşulları sağlayarak yine yapılabilir. Üst göz kapağı ameliyatı çoğunlukla yarım saat ila 45 dakika sürüyor. Alt göz kapağı ameliyatla beraber de 1-1,5 saat aralığında 2 ameliyatı sonlandırabiliyoruz. Hasta eğer genel anestezi almazsa hastanede yatmasına gerek yok. Günübirlik olarak ameliyat yapıldıktan sonra taburcu olabilir. İlk 1-2 gün istirahat etmesini istiyoruz. Hafif yüksek yatmasını istiyoruz. 2 yastıkla yatabilir bu dönemde. Bunun haricinde saat başı veya 2 saatte bir 5'er 10'ar dakikalık aralıklarla buz uygulaması yapmasını istiyoruz. Ödem atıcı ilaçlar ve kremler tavsiye ediyoruz. Bir hafta sonra hastamızın dikişlerini alıyoruz. Kullandığımız dikişler çoğunlukla alınabilen kalıcı dikişler olduğu için bir hafta sonrasında alınması gerekiyor. Bu şekilde yapıldığında genellikle iz daha iyi iyileşiyor. Sonrasında tekrar ufak bir bantlama yapıyoruz. Ameliyatın hemen sonrası dönemde dahil hastamızın gözünü tamamen kesinlikle kapatmıyoruz. Görmeye devam ediyor. Sadece kesik bölgemizde ince bantlar oluyor. Alt göz kapağı ameliyatı için de orta yüzden biraz alt göz kapağını destekleyecek şekilde birkaç tane ekstradan bantlama yapıyoruz. Üst göz kapağının ödemi genellikle 1 hafta 10 günde tamamen geçmiş oluyor. İzi de 3 hafta sonrasında artık yara tamamen kapanmış oluyor ve sadece iz tedavisiyle devam edebiliyoruz hastalara. Alt göz kapağı ile beraber yapıldığında ödem süresi biraz uzayabiliyor. Bazen 2 aya kadar uzayabilir. Bu dönemde göz küresinde de ödemlenme olabilir. Bunun engellenmesi amacıyla da hastalarımıza genellikle ameliyatın hemen sonrası itibariyle ödem azaltıcı bir göz damlası da başlıyoruz ve 1 ay kadar kullanmalarını istiyoruz. Bu bütün tedavinin süreci yaklaşık 3 hafta ile 1 ay arasında sürüyor. Sonrasında tamamen iz iyileşmesinin doğal sürecine bağlı olarak 6 ay ile 1 yıl arasında da izlerin neredeyse görünmeyecek kadar silikleşmesini bekliyoruz. Göz kapağı estetiği sonrası bakım aslında çok zor değil. Hastalarımızdan ilk 1-2 gün sadece buz uygulayıp dinlenmelerini istiyoruz. Bunun dışında bir pansuman değişimi, bant değişimi yapmalarına gerek yok. Bütün pansuman ve bant değişimini kendimiz kontrolde 1 hafta sonra genelde yapıyoruz. Sigara içen hasta grubu her ameliyat için olduğu gibi maalesef bu ameliyat için de riskli bir grup. Bu grupta tabii özellikle çıkaracağımız zarı miktarına daha dikkat ederek bir ameliyat yapmak durumunda kalıyoruz. Sigara içmek hem erken dönem iyileşmeyi bozuyor hem de geç dönemde yine yara izinin daha kötü iyileşmesine sebep oluyor. Bu anlamda herhangi bir estetik ameliyattan önce ve sonrasında sigara içilmesini kesinlikle önermiyoruz. Göz kapağı ameliyatından sonra komplikasyon olarak genelde ortalama her ameliyatın sonrasında görebileceğimiz kanama, iyileşme bozukluğu, enfeksiyon gibi komplikasyonlar görülebilir. Enfeksiyon çok nadirdir. Sadece enfeksiyonun
yatkınlığı olan, şeker hastalığı, immün süpresyon gibi durumları olan hastalarda genellikle görürüz. Bunun dışında yüzde çok nadiren enfeksiyon görürüz. Çünkü yüz çok iyi kanlanan bir bölgedir ve enfeksiyonlara bu anlamda çok açık değildir. Kanama özellikle kan sulandırıcı kullanan, yüksek tansiyon olan hastalarda karşımıza çıkabilir. Hafif kanamaların hiçbir önemi yoktur ama ciddi kan birikimleri özellikle tedavi edilmesi gereken durumlardır. Bu durumda da anormal bir kanama gördüğünde hastalarımızın hızlıca bize başvurmasını istiyoruz. Bunun dışında yara ayrılması, iyileşme bozukluğu gibi durumlar genellikle göz kapağında rastlamadığımız durumlardır. Ama çok gergin kapatılma yapılmışsa, hastanın yara iyileşme bozukluğuna bir yatkınlığı varsa bu durumlarda görülebilir. Bunun dışında bazı hastalarda da eğer iz yatkınlığı varsa izlerde kabarma, genişleme olabilir. Göz kapağı estetiği ameliyatı eğer yeterli bir şekilde yapılırsa ve doğru şekilde planlanırsa sonuçları itibariyle kalıcıdır. Tekrar bir ameliyat olmanıza gerek kalmaz. Ama hasta uzun dönemde eğer sürekli kilo alıp verirse, kilosunu koruyamazsa, yine güneşten çok fazla korunmazsa, yüz yaşlanması ve sarkması hızlanırsa eğer bu durumda eskisi kadar olmasa bile tekrarlayabilir ve bir revizyon ihtiyacı doğabilir.